Herkese merhaba. Bugün sizlere yazın bol bol bulduğumuz taze, doğal domateslerimizi buzlukta ya da derin dondurucuda nasıl saklarız? İki farklı yöntem gösteriyoruz. Ayrıca domatesin diğer saklama yöntemi kışa hazırlık, tencerede kaynatıp kavanozlara koyarak yapılan saklama yöntemini de videomuzun içerisinde bulabilirsiniz. Öncelikle derin dondurucuda veya buzlukta domatesimizi pişirmeden çiğ halde nasıl saklarız? Bunun iki farklı yöntemiyle başlayalım. Annem ankon domatesleri yıkadı. Ondan sonrasında kabuğunu soyup şöyle bir kabın içerisine alıyor. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Antalya'dan herkese selamlar. Videoyu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Şöyle annem domatesi ikiye kesip elma dilimi şeklinde doğruyor. Kışın tencere yemeklerinde, fırın yemeklerinde, daha doğrusu her yemekte kullanılabilir. Yani yazı kışa taşıyoruz. Hem doğal ve sağlıklı besleniyoruz hem de daha ekonomik oluyor. Kışın domates daha pahalı oluyor. Sizlere de fikir olsun inşallah. Bir de annem şöyle fırın yemeklerinde mesela sebzelerin üzerine dizmek için yuvarlak yuvarlak doğruyor. Gerçekten kullanışlı oluyor. Tencere yemeğinde de kullanabilirsiniz. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Allah bereket versin inşallah. Diğer doğrama şekli ise küp küp. Bunu çorbalarda, pilavlarda direkt kullanabilirsiniz. Çok pratik oluyor özellikle çalışan kadınlar için. Hem annemin yaptığı yöntemle de az yer kaplıyor. Şöyle buzdolabı poşetlerine dolduruyor. Birer pişirmelik, ister iki pişirmelik yani ailenizdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Bu yöntemle ilk günkü tazeliğini koruyacak. Buzluktan çıkardığınızda daha dalından yeni kopmuş gibi o güzel yaz domatesinin tadını ve kokusunu alabileceksiniz. Gerçekten enfes oluyor. Yani annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yazın kış hazırlığı yapıyorlar. Kışın yaz hazırlığı yapıyorlar. Yani annem her şeyin en doğalını sevdiği için o şekilde hazırlıyor. Kanalımızda da birçok kışlık hazırlık tarifi mevcut. Onlara da göz atarsanız seviniriz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başta söylediğim gibi iki farklı yöntemi var. Az sonra ise annem daha farklı şekilde domatesi koyacak. Sizlere nasıl kullanmanız gerektiğinizde yani önerilerde bulunacağım. Tabii ki sizler de bilirsiniz. Sadece annemden öğrendiğim kadarıyla aktarmaya çalışıyorum. Annem bunu derin dondurucuya kaldırıyor. Kışın buzu çözülmeden direkt yemeklerin üzerine koyup pişiriyor. Bu arada sizler domatesi kışa nasıl saklıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız hem bizlere fikir olmuş olur hem de takipçilerimiz yorumlarımızı okuduğu için yani yorumları onlara da fikirler olmuş olur. Şimdi tam zamanı gerçekten yaz domatesi varken pazarlarda birçok ankon domates bulunabiliyor artık. Annem de şu şekilde poşetlere doldurup üst üste koyuyor ve derin dondurucumuza koyacak. Şöyle bizim bir sandık tipi derin dondurucumuz var. Bir de normal çekmeceli var. Geçenlerde kabak saklama yöntemine birisi yazmış. Bu kadar hazırlık yapıyorsunuz. Herkesin derin dondurucusu yok. Çapıta dönecek bu kabak diye. Yani bence nimeti bir kötü bir şeye benzetmeyelim. Sonuçta bu nimet. Biz hiç dışarıdan yemek yemiyoruz ve annem kışlık hazırlıklarını hep kendisi yapıyor. Yani herkesin tabii ki de yeri olmayabilir. Bizim de bazen olmayabiliyor. Biz sadece yöntemini paylaşmak istiyoruz. Az veya çok yapabilirsiniz. Şöyle diğer poşetlere ise annem domatesleri yıkadı güzelce. Bu domates biraz daha farklı ankon domatesten. Bunun lezzeti bir başka oluyor ekşimtırak. Bunu annem menemenlerde kullanıyor veya başka bir şeylerde de kullanılabilir. Yani birçok yemekte kullanılabilir doğradıktan sonra. Bütün poşetlere dolduruyor. Yani bu domatesi kışın peki nasıl tüketeceğiz derseniz buzu çözülmeden tüketmeye çalışın. Çünkü buzu çözülünce pek o kadar lezzetli olmaz. Mutlaka buzu çözülmeden kullanın. Yani sizlere tüm bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü eğer bizim tarifimizi
deneyecek olan varsa mesela emeği ve malzemesi çöp olabilir. Biz de bunu istemeyiz, yani israf olmasın, sonuçta herkes emek ve malzeme harcıyor. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Bu top top domateslerin ardından şimdi derin dondurucuda ve buzlukta domates saklama yöntemini paylaştık. İki farklı yöntemle, bir doğrayarak, yani onu da 3 şekilde gösterdi annem. Bir de top top domates şeklinde. Sonrasındaki yöntemimiz ise kaynatarak, yani pişirerek domates saklama yöntemi. Bunları pişirmeden koyduk, çiğ çiğ. Şimdi şöyle domateslerimiz var. Ankon ve ekşimtırak olan domatesleri yıkadık. Zamanınızı almamak adına o kısımları göstermedik ama mutlaka hepsini tek tek yıkadık. Yani annem yıkadı. Şöyle kabuğunu soyuyor ve israf etmemek adına bütün aşamalarda kabuğunu da sıkıyor. Suyu bayağı bir çıkıyor yani. Şöyle bakın, iki farklı domatesi karıştırıp yapıyoruz. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Tabii ki de herkesin kendi evindeki imkanına göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada her gün canlı yayın açmaya çalışıyoruz. Aysel Sultanımın hazırladığı tarifleri canlı canlı izleyebilirsiniz. Short videolarda da seslendirme yapıyorum ayrıca. Orada biraz şiveli konuşuyorum. O konuşmamı daha çok seviyorum. Burada normal konuşuyorum ama işten gelerekten samimi bir şekilde, kötü niyetli değil yani şivem. Sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Annem hazırlıyor, ben seslendiriyorum. Yani Aysel Sultan'ım benim teyzem, bilenler biliyordur. Şimdi annem domatesimizi şöyle küp küp doğruyor elinde. Elinde doğrayınca çok daha iyi oluyor. Neden derseniz tahtada bazen suyu akabiliyor bu domateslerin sulu olduğu için. Ama tencerenin içerisinde elinde doğradığında yani suyu israf olmamış oluyor. Kabuklarını da şöyle sanki domates salçası yaparmış gibi sıkıyor yani. Bayağı da bir su çıktı bakın. Yani israf olmuyor. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bu arada annemin elindeki kınaları ben yaptım. Nasıl olmuş sizce? Şöyle domatesimizi kaynatıyor annem. Tekrar üstüne domates ekliyor. Yani birini hazırlamıştı. O kaynarken bunu da ekledi. Büngül büngül kaynatıyor. Bakın 2 parmak eksildi. Yani domates 2 parmak eksilince oldu demektir. Bakın şöyle çok güzel kıvam aldı. Ocağı kapatmaya yakın tuz ekliyor annem. Konservelere mutlaka tuz ekler. Kışlık konserve domatesimizi hazırlıyor. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Bizlere afiyet, sizlere fikir olsun. Peki bu domatesi nasıl saklayacağız diyebilirsiniz. Biz kilere koyuyoruz bunları. Annem temiz kavanoz kullanıyor. Sıfır kapak kullanıyor ve kavanozlar hiç atmıyor. Sıfır kapak kullanınca 2 geri bir ileri sıkıca kapattıktan sonra ters çeviriyor. Bir gün o şekilde bekliyor. Ertesi günü çevirince kilerimize koyuyoruz. Bir masanın üzerine güneş almayan bir yere koyuyoruz. Orada 1 yıl veya 2 yıl kadar durabiliyor. Mutlaka güneş almaması gerekiyor. Peki açtıktan sonra nasıl saklarız derseniz, öyle dediğinizi duyar gibiyim. Açtıktan sonra mesela yarısını bir çorbaya kullandınız ya, yarısı kaldı. Artık dışarıda durutmayın. Kapağı açıldıktan sonra mutlaka dolapta saklayın. Yani önemli püf noktalarını sizlere aktarmaya çalıştım. Sorularınız olursa yorumlara yazarsanız seviniriz. Daha fazla kişiye ulaşmamız için bir beğeni, bir yorum o kadar kıymetli ki şimdiden çok teşekkür ederiz. 100.000 abone olmak için bizlere destek olur musunuz? Allah'a emanet olun. Görüşürüz.